Tabiat ana bizden ne ister? İslam ağaç hakkında bize neler söyler? Allah Teala yarattığı bütün varlıklara yemin ederek başlar ki وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ diye Rahman suresinin ilk ayetlerinde Allah Teala bizzat tabiatın adını anarak surenin ayetlerine başlar. Bütün bu yaratılan varlıklar, toprak, üzerindeki ağaçlar, deniziyle, kuşuyla, nefesiyle, sesiyle, rüzgarıyla, esintisiyle tüm insanlığa hizmet etmek için dünyada vardır. Hatta o kadar kıymetlidir ki cennette de ağaçlardan, nehirlerden bahseder Allah Teala. İşte bu cennet vatanın en güzel köşesinde, ağaçların gölgesinde muhteşem bir gölete sizlerle beraber bakıyoruz. Nasıl bakıp teşekkür etmeyiz ki Allah'a? Bu tabiatı bizler için var ettiğinden dolayı. Yunus Emre'nin o güzel ifadesiyle hepiniz biliyorsunuz bu topraklarda yaşayan herkesin gönlünde nakş olmuştur. Çünkü doğduğumuzda okunmuştur. Hala da okunmaya devam eder. Sorduğum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Çiçek eğdir derviş baba, annem babam topraktır diyerek annem baban kim diye sorduğunda annem babam topraktır. Toprak gibidir. Bana hizmet eder, beni büyütür, yetiştirir. Yok demez, vermeye devam eder der. Sorduğum sarı çiçeğe evlat kardeş var mıdır? Çiçek eğdir derviş baba, evlat kardeş yapraktır. Yapraklarının da evlatlarının kardeşlerin olduğunu söylüyor. Kim demiş tabiat konuşmaz diye? Sen konuşamıyorsun, ben konuşamıyorum. Yunus gibi mana aleminde de varsan, yeryüzünde bir boyutun, diğer boyutta başka boyutun, başka bir varoluşun varsa, çiçekle de konuşursun, kuşla da konuşursun, kediyle de konuşursun. Siz hangi hayvana seni seviyorum dediniz de gelip sizi ısırdı? Korkuyorum senden, sen beni ısırırsın dersen gelip sana saldırır. Tabiattaki bütün varlık alemine karşı sorumluluğumuz, insana karşı sorumluluğumuz gibidir. Hukukul insan, insan hakları, Allah'a karşı insanın hakları, kullara karşı insanın hakları, tabiata karşı insanın hakları olduğu gibi tabiatın da bizde olan hakları vardır. Ona tebessümle bakmak, suyunu vermek, kopartmadan sevgiyle dokunup bırakmamak. Bak ucunu koparmışlar. Pıt diye çekip alıyor böyle. Niye aldın arkadaşım? Ben senin parmağını çekip alsam, ben senin kolunu çekip alsam, kopartmaya yeltensem nasıl olursun? Onun da canı var. Peki o kıyamet günü şikayetçi olursa ne yapacaksın? Ne yapacağız? Allah Teala bunları başıboş yaratmadı. Altındaki böcekleri, altında güneşlenecek olan insanları var etmek üzere kim bilir kaç yüzyıl sonra bu ağaç buradayken altında kim güneşlenecekti? Kim nasiplenecekti? Hepsi ekolojik dengenin bir parçası. Altından şu gölün içerisinden gelen suyu miktarını da çekiyor. Yüzlerce metre yukarı çıkmıyor. 1 metreye geliyor ve orada duruyor. Allah Teala bütün bu gökleri, yerleri, vadileri, tepeleri, dağları, ovaları başıboş mu yarattı? Bütün bu dengesizlikte bir ahenk söz konusu. Nasıl renkler arasında kontrast varsa, insanın yaşadığı bu alemde de fırtınanın ardından sessizlik, güneşin ardından yağmur, kışın ardından bahar nasıl gelince insana bir şevk geliyor, bir güzellik geliyorsa, tabiattaki bütün bu zenginliklerin de bizim içimizde bir parça olduğunu ve bizim karşılıklı birbirimize karşı sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım. Allah Teala bu nimetleri teşekkür etmek, nimetlerin farkında olmak ve insanlığa hizmet edeceklerini bilerek davranmak lazım. Avrupa'ya gittiğinizde şunu göreceksiniz. Ormanlık alanda yerlerde ağaçların, dalların durduğunu göreceksiniz. Ağaçtan kopan o dal yerde duruyor. Onu yerden kaldırmak bile yasak. Neden biliyor musunuz? Çünkü tabiattaki her şey, yaratılmış bütün varlıklar Allah'ın tanzimiyle, düzenlemesiyle olduğu için o orada çürüyüp yere düşüyorsa yeniden toprakla bütünleşip yeniden varoluşun bir sistemidir. Dokunmak yasaktır. Bırakın kesmeyi, kopan, düşen yapraklara dahi dokunulmaz.
Biz insanoğlu olarak kendimizce temizlik yapalım, toparlayalım derken aslında var olan dengeyi, ekolojik sistemi dağıtma üzerine dokunuşlar yapıyoruz. Yapmayalım. Bakın şu ağacın üzerinde ufak ufak öten o kuşların ahengi, şuradan gelen serinlik, ağaçların yapraklarının çıkardığı hışırtı, hepsi nasıl bir keyif veriyor bize. Biz bu kadar güzel ahengin içerisinde bağırarak konuştuğumuzda bize yakışmayan tonda konuşuruz. Bu ahengi bozarız. Aziz dostlar, kainattaki her şey bizim için var edildi. Ama onlara güzel davrandığımız sürece bize hizmet etmeye devam edecekler. Allah'ın insanoğluna musahhar kıldığı bütün bu kainattaki, kozmik sistemdeki, kozmolojik varlık alemindeki duruşu, tabiatın bizden istediği ve tabiata karşı sorumluluklarımızı unutmadan Allah'a hamd edip, şükredip bu güzelliklerin içerisinde yaşamaya devam edelim. Unutmayın, çocuklarınız, torunlarınız, bizden sonra yaşayacak olan herkesin burada hakkı var. Eğer onların hakkını yememek ve hakkı gasp etmemek istiyorsak tabiatta da aramızı iyi tutacağız. Tabiattaki sistemi çözen kainatı çözer. Unutmayın. Edison da aydınlığın öncüsü olan o insan bir ağacın gölgesinde var ettiği fikriyatını, bir ağacın gölgesi deyip geçmeyin. Oturduğunuzda dünyayı aydınlatacak fikirleri yakalayabilirsiniz. Öyleyse ağaçlara sevgiyle yanaşalım. Hatta kucaklayıp onlara teşekkür edelim. Çünkü onların varlığı, nimetlerin varlığı, onların varlığı gölgelenmenin bahanesi. Onların varlığı umudun neşesi. Tabiattaki bütün varlığa teşekkür edin ama her şeyin ve herkesin sahibi Yüce Rahman'dan gelen hediyeler olduğunu unutmayalım. Rabbim bu güzel nimetlerin keyfini, kıymetini, kudretini bilebilmeyi ve nimetlere teşekkür edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.